Herkese sevgiler, saygılar, selamlar arkadaşlar. Güzel bir güne başlıyoruz. Moskova'dayız. Hava tabii biraz serin diyebilirim. Ama hiçbir şey tabii bizi durduramaz. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu otelde kalıyoruz. 15. katta. Moskova'nın biraz kuzeyine düşen bir yer, dışındayız yani. Çok büyük şehir. Tabii birçok konaklama seçeneği var. Biz burada kalıyoruz. Şimdi metroya da yürüyerek 1 kilometre önce metroya gideceğim. Oradan artık Moskova'nın merkezine doğru metro ile hareket edeceğiz. Moskova'nın ilk kar yağışına da denk geldik. St. Petersburg'a gittiğimde de Mayıs ayında tam beyaz gecelerin ilk başladığı zamanlara denk gelmiştim. Burada da şu an gördüğünüz gibi sezonun ilk karı yağdı. Hava sıcaklığı yaklaşık 0 derece ve eksi 3-4 derece arasında değişiyor gün içinde. Geceleri tabi daha yüksek oluyor. Yani kış sezonuna Moskova'da böyle başlamış olduk. Ben Moskova'ya en son 5 yıl önce, yani gezmek amaçlı, burada biraz kalmak amaçlı gelmiştim. Ondan sonra hep transit olarak geldim geçtim. Bakın ne güzel. Bisiklet yolu, hemen yan tarafında yaya yürüyüş yolu yapmışlar. Yani burası dediğim gibi şehrin dışı olmasına rağmen gayet bu tarz şeylere dikkat ediyorlar. Şuradan da tren geçiyor. Bu da havaalanından gelip giden tren diye düşünüyorum. Arkadaşlar, Kasım'ın başındayız. Bugün 5 Kasım. Tabi yani bizim geldiğimiz yerde Krasnodar ve Güney Rusya'da şu an sıcaklık yaklaşık, hatta geldiğimiz gün 18 dereceydi. Buraya geldik ve sıcaklık birden eksilere düştü. Evet, metroya ulaştım arkadaşlar. Timiryaevskaya. Doğru söyledim inşallah. Burada da şöyle portatif tuvaletler var. Arkadaşlar, şu an benim tabi Rus kartım olduğu için buradan böyle okutuyorum. Yeşil yanınca geçiyorsun. Geçtik. Yani bir bilet almama gerek yok. Bu kartla hemen geçiş yaptım. Ve tabi insanlar da genelde böyle yapıyor. Yani kredi kartlarıyla ödeyebiliyorlar. Tabi şehrin turistler için bazı kartları var. Bunları da kullanabilirsiniz. Ama benim durumum böyle yani. Ve bu arada şuraya bakar mısınız? Yani derin. Tahminimce 100 metre ve üstü burası. Şöyle sağ tarafı da herkes boş bırakıyor. Ki böyle geçmek isteyen olursa geçsin diye. Evet, yaklaşık 2 dakikada tünelin sonuna geldik. İstasyonun neresi olduğunu falan hepsini yazıyor. Ve benim gitmem gereken bu taraf. Buradaki de Arbat. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. İçerisinde free internet var ve her durakta hangi hatlarla bağlantılı olduğunu anlatıyor, Rusça olarak tabi. İngilizce olarak da söylüyor sanırım. Onları dinlemek gerekiyor tam oryantasyonu bulmak için. Arkadaşlar, diğer metro hatlarının nerede olduğunu gösteriyor. Yani dışarı çıkacaksanız şurayı takip edin. İşte hangi hatta gitmek istiyorsanız bunu takip edin gibi. Biz bakalım şu tarafa doğru gidelim. Mesela böyle 3 numaraya buradan gidiyorsun diyor, mavi hatta. Biz de şimdi mavi hatta doğru gidiyoruz çünkü dışarı çıkışta oradanmış. Arbatskaya istasyonu. Bu arada burası, yani Arbat Caddesi'nin hemen yanındaki istasyon.
Arbat metro istasyonu arkadaşlar 1935 ile 1937 yılları arasında kurulmuş. Tabi bu dönemden sonra 1953'e kadar birkaç hat değişikliği geçirmiş. 1953 ile 58 arasında ise kapanmış belli bir süre. Tabi işin daha ilginç tarafı burası 2. Dünya Savaşı ve olası başka savaşlar zamanında sığınak olarak kullanılmak amaçlı yapılmış. Ve ayrıca Moskova'nın sanat galerisinde bir sarayı andıran bazı metro istasyonları var. Bu da onlardan bir tanesi. Hatta bu metro istasyonlarının toplamına yeraltı sarayı diyorlar. Yani gerçekten heykellerle, işte böyle ayizelerle veya değişik tarihi tasarımlarla kaplanmış durumda. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Evet, bu yeşil kapıyı gördüğünüzde metrodan çıkmış oluyorsunuz artık. Yeniden bilet almanız gerekiyor yani. Ve Arbat Caddesi'ne çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, çıktık. Arbat metro istasyonu arkamda. Şimdi Arbat Caddesi'ni gezdireceğim size. Tabi öncesinde bir kahvaltı yapalım ve güne daha enerjik başlayalım. Arkadaşlar burada, yani Moskova'da 2 tane Arbat Caddesi var. Bir tanesi bu Novi Arbat, yani yeni Arbat. Şurası eski Arbat Caddesi. Şimdi oraya gidiyorum. Evet, Moskova'nın belki de en ünlü caddesi, hatta Rusya'nın da en ünlü caddesi diyebiliriz. Böyle bir 1-2 kilometre uzunluğunda sağlı sollu kafelerin, restoranların, otellerin, sokak sanatçılarının yer aldığı bir cadde. Ve bu caddeden sonra tabi Moskova'nın başka şehirlerinde de aynı isimle otel, cadde veya başka yerlere bu isimleri de verdiler. Bu arada arkadaşlar hava yani soğuk, bana göre soğuk. Biz biliyorsunuz buraya Maaşkale'den geldik. İlk geldiğimiz videoyu izlerseniz niye geldiğimizi, nasıl geldiğimizi zaten göreceksiniz. Yani bir önceki video. Şimdi söylediğim üzere yiyecek bir şeyler bulalım ve karnımızı bir doyuralım ya. Türkçe müziği duyuyorsunuz değil mi? Burada Türk restoranları da var. Ama ben şimdi daha Rus bir yerlere gideceğim ve öyle bir şey yiyeceğim. Tabi hediyelikçiler de var. Özellikle Rusya'ya ilişkin hediyelik arıyorsanız buralar birebir. Şimdi şuraya gideyim. Şakalanitsa. Burası işte salatalardan Rus mutfağına kadar birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Gidelim bakalım buraya. Şimdi oturdum. İsterseniz elektronik olarak buradan sipariş verebilirsiniz ya da normal menü getirebiliriz dediler. Bakalım neleri var. Kahvaltımızı söyleyelim. Arkadaşlar mekan böyle gayet şık, güzel dekore edilmiş bir yer. Yani bende 3 tane bilinçiki, yani bizdeki krep, daha Anadolu Türkçesiyle akıtma denilen krepten söyledim. Yanında smetana, yani onun da İngilizcesi sour cream, yani krema. Tam yoğurt değil, aslında krema gibi, krema diyebiliriz. Yoğurtumsu. Evet sevgili arkadaşlar, bilini, yani söylediğim üzere krep bu. Bu da smetan. İngilizcesi sour cream. Ya tam Türkçe'de bizde yok bu yani. Krema diyoruz biz buna. Süt kreması mı? Dersin öyle bir şey. Bileniniz varsa da yazın lütfen. Menü şöyle. Отлично. Один бургер с neydi? Panini burger, пожалуйста. Спасибо большое. Evet arkadaşlar, her zaman gibi kahvaltı işini halledelim. Krep. Krep gibi krep. Bir de Americano kahve. Arkadaşlar bir de şöyle ufak mini bir burger söyledim. Bu 3 tane şey beni
beni kesmez yani. Evet arkadaşlar, yedik çok şükür. 940 ruble yani 10 dolar diyebiliriz. Tabi Moskova'nın tam merkezi. Bu arada Mezopotamya Turkish restoran da var orada. İsterseniz Türk lezzetlerini de tatmaya devam edebiliyorsunuz. Yani tam şehrin merkezinde. Dolayısıyla böyle bir yerde bu fiyat çok da pahalı değil. Normal. Tabi hediyelikçilerin önünde böyle isterseniz fotoğrafta çektirebiliyorsunuz. Sayın Vladimir Putin'le. Buralarda tabi Rus kültürüne ilişkin birçok şeyi görebiliyorsunuz ve harika konsept mekanlar ve böyle teras barlar var. Mesela şurası aslında gidip görülebilecek bir yer. Bakalım. Moskova'da biliyorsunuz bu ilk videomuz, dolayısıyla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani cadde şu an bir sanat galerisi gibi, işin aslını söylemek gerekirse. Arkadaşlar tabi yaptırımlardan dolayı burada birçok marka çekildi. Bunlardan bir tanesi de Starbucks Stars Cafe oldu. Bu tabi burada işte Rus iş adamları bunları alıp kendileri yatırım yaptılar. Çok büyük konsept değişikliği olmadan devam ediyorlar. Bazen de tabi şu da olabiliyor. Markaların kendisi ufak değişikliklerle Rus market, yani Rus pazarında bulunmaya devam edebiliyorlar. Bunlardan bir tanesi benim bildiğim kadarıyla Decathlon mesela. O da ismini ufak değiştirerek burada hizmetlerine devam ediyor. Arkadaşlar şunu söylemeliyim. 5 yıl aradan sonra ilk defa gelince buradaki en büyük fark ettiğim değişiklik, yani teknolojiyi insanlar hayatlarına adapte etmişler. Yani Yandex'in işte Dostavka, yani gönderi olan araçları var. Yani ufak robotumsu araçlar var. Onlarla gönderiyorlar insanlardan ziyade. İşte eko otobüsler olmuş. Yani benzin kullanmayan elektrikli otobüsler falan çıkmış. Zaten restoranlarda, yani her yerde artık teknolojiye işte ne bileyim birçok uyum sağlanmış. Yani hani her gittiğim şehirde ilk izlenim söylemeye çalışıyorum. Buraya daha önce gelmeme rağmen yine değişiklikler olmuş. 5 sene içinde bile değişiyor yani her yer. Arbat Caddesi'ni böyle boylu boyunca yürürken tabi size caddeyle ilgili yine bilgiler aktaracağım. Hem insanları görün, caddeyi görün, nasıl bir yaşam var onu görün istiyorum. Arbat Caddesi ya da daha yaygın olarak bilinen adıyla Eski Arbat burası. Rusçası da Stary Arbat. Moskova'nın kalbinde yer alan tarihi ve kültürel açıdan çok zengin bir cadde burası. Yani Arbat Moskova'nın en eski caddelerinden biri ve tarihi 15. yüzyıla kadar uzanıyor. Yani 1400'lü yıllara kadar uzanıyor. Konumu da tam Moskova'nın merkezinde, ortasında diyebiliriz. Kremlin'e de, ya Kremlin'in batısında, aslında yaz olsa yani yürüyerek de gidilebilecek keyifli bir yol, ancak ben şimdi metro kullanacağım. Bu arada bu caddenin sonunda Smolenskaya metrosu var. Oraya gidiyorum. Yani bir başından bir başına kadar yürümüş olacağım. Oradan da Kremlin'e ve Kızıl Meydan'a gideceğiz. Az önce bahsettim ya arkadaşlar, işte bu. Yani bunlarla gönderiyorlar mesela artık yemekleri. Yandex ya da bu Yandex yemek uygulamasının çalışanı. Bununla gönderiyorlar artık yani birçok gönderiyi. O yüzden kurye arkadaşlar, siz de artık yani sanırım geleceğin dünyasında yeni bir iş aramanız gerekiyor gibi hissediyorum. Cadde rengarenk. Yani günümüze, tarihe, Rus kültürüne ilişkin birçok öğeyi barındırıyor. Yani burası, işin aslını söylemek gerekirse, eğer Moskova'ya özellikle ilk defa geliyorsanız kesin görmeniz gereken yer. Bakın, gitmesi gereken yere kendi başına gidiyor. Türkiye'de var mı bundan, şu an acaba kullanılıyor mu? Bileniniz var mı?
Bak, kimseye çarpmadan önüne birisi çıkarsa yön değiştirerek gidiyor. Rus edebiyatı ve sanatında önemli bir yere sahip bu cadde. Birçok ünlü yazar, şair ve sanatçı burada yaşamış veya çalışmıştır. Caddede çoğunlukla 18. ve 19. yüzyıldan kalma binalar bulunuyor. Ve arkadaşlar 1986 yılından beri de bu cadde araç trafiğine kapalı bir şekilde, yani bugün de şu an gördüğünüz gibi bir yürüyüş caddesi ve insanlar yaz kış sürekli buraya geliyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Rus edebiyatının büyük yazarlarından Alexander Pushkin de arkadaşlar bu caddede, yani Arbat Caddesi üzerinde yaşamış. Tüm Moskova metro sistemi de bu arkadaşlar. Yani 1930'lu yıllardan itibaren kurulmaya başlanan metro bugün bu hale almış. Şimdi biz Smolenska'dayız, şuradayız ve Akhodny Rad, yani Kızıl Meydan'ın, Kremlin'in bulunduğu metro istasyonu, oraya gideceğiz. Yani maviye binip 2 metro istasyonu ilerleyeceğiz. Tabii arkadaşlar, bu videomuzun konusu aslında Moskova metrosu değil, ancak yani her metro, söyledim ya, yeraltı sarayı diyorlar bu metro sistemine, işin aslını söylemek gerekirse. Burası da Ploşat Revolütsiyi, yani devrim meydanı metrosunun içi. Sovyet dönemine ilişkin birçok resim, heykel var. Yani yolunuz buralara düşerse kesin gelin, burayı da görün derim. Evet arkadaşlar, Kızıl Meydan'a geldik, yaklaştık yavaş yavaş. Bu sokağın ismi Nikolski Caddesi. Hemen şurası zaten meşhur Gum alışveriş merkezi. Birçok dünyaca ünlü marka ve tabii yerel Rus markalarının da olduğu çok, yani lüks bir alışveriş merkezi. Oraya da gireceğiz inşallah. Ve bu Nikolski Caddesi hemen Kızıl Meydan'a çıkan bir cadde. Böyle de yılbaşı döneminde özellikle, genelde böyle yapıyorlar da, rengarenk ışıklandırıyorlar ve tabii haliyle herkes için muhteşem bir işte fotoğraf çekim alanı veya dolaşma alanı oluyor. Şimdi Kızıl Meydan'a çıkalım bakalım. Arkadaşlar, Kızıl Meydan'dayız. Gördüğünüz gibi şu karşı taraf San Vasil Katedrali. Burası da Kremlin. Şu görmüş olduğunuz duvar Kremlin ve şu bölgede Lenin'in mozolesi. Yani şimdi tabii meydana gelir gelmez 2. Dünya Savaşı ile ilgili savaş tankları, uçakları ve benzeri şeyleri gördüm. Yüksek ihtimalle bir tören veya bir şey için buraya getirmişler. Burası da arkadaşlar tarih müzesi. Vakti olan, isteyen de buraya girip Rus tarihini, yani derinlemesine inceleyip araştırabilir ya da gezebilir. Şurası da Nikolskaya Kulesi, Kremlin'in bir parçası. Yüksek ihtimalle ismi de Çar Nikola'dan geliyor diye düşünüyorum. Kremlin şu anda tabi gördüğünüz gibi insanların da ilgi alanı, yani Kızıl Meydan ve Kremlin. Kremlin'de şu an içerisinde kiliseler, tarihi yapılar, müze ve devletin yönetildiği, yani devlet yönetim birimi var. Rusya devleti çağlardır buradan yönetiliyor zaten.
Ama tabii yönetiliyor derken şunu söyleyeyim. Mesela Çarlardan beri işin aslını söylemek gerekirse devlet başkanları Sovyet döneminde de burada yaşamamışlar. Şu anda da yaşamıyorlar. Sadece Stalin burada yaşamış. Onun dışındakilerin hepsi burayı sadece ofis, çalışma alanı olarak kullanmış. Şimdi şu karşıda gördüğünüz bu yapı GUM alışveriş merkezi. Boylu boyuna San Vasil Katedrali'ne kadar gidiyor. Buraya da az önce de belirttiğim gibi 2. Dünya Savaşı'nda ilgili yüksek ihtimalle o zaman kullanılan gerçek tankları, uçakları getirmişler. Bu arada 2. Dünya Savaşı benim fikrimce ve bence yani birçok tarih meraklısı falan ya da Rusçayı araştıran insan için de aynıdır. Yani Rus tarihinin en başından bugünümüze kadarki en önemli olayı bence yani 2. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nın kazanılması. Bu savaşa da zaten Rusça'da Büyük Vatan Savaşı diyorlar. Yani neredeyse vatan elimizden gidiyordu. Kurtardık anlamında. O yüzden yani çok önemli bir olay Rus tarihi için ve yani sadece Kızıl Meydan'da değil, Rusya'nın hangi şehrine giderseniz gidin kesinlikle bir anıt, bir park, bir şey görürsünüz yani 2. Dünya Savaşı'na ilişkin. Çünkü söylediğim gibi yani bizim Kurtuluş Savaşımız nasılsa 2. Dünya Savaşı da Rusya için o derece önemli. Evet arkadaşlar, hava çok uzun süre dışarıda durmaya müsait değil ve o yüzden şu GUM alışveriş merkezine gireyim. Hem size göstereyim biraz hem de ısınayım. Elinizle itmeyin diyor yani. Tabii girer girmez sonbahar konsepti. Sonbahar geldiği için burası da Dinamo Moskova futbol kulübünün mağazası. Arkadaşlar bu bereyi de taktım ama mecbur. Yani gördünüz dışarısı karla başladık. Bugün kar yağmadı ama gerçekten de soğuk bir hava var. Ve GUM da böyle. Bir kere ilk olarak arkadaşlar mimarisi çok güzel ve dondurma yiyorlar bu havada. Tebrik ediyorum. Yani çok güzel kafeler var, restoranlar var. Buranın içerisinde zaten dediğim gibi dizaynını görüyorsunuz. Çok güzel, tarihi 18. yüzyıla kadar yani ulaşan bir tarihi bina. Ortam muhteşem. Tabii şunu da söylemek gerekir. Haliyle burada yani buradaki restoranlarda, kafelerde dışarıda veya Moskova'nın birazcık daha kenar mahallelerinden haliyle pahalı. Şurası dondurmacı. Yani insanlar bayağı dondurma yiyorlar. Demir demiri keser miydi laf? Öyle bir şey vardı herhalde. Bu mantıkla yiyorlar. Şu tarafa gidelim. Yani burası herhalde şu an dünyadaki en popüler lüks alışveriş merkezlerinden bir tanesi ve ikonik bir yapı Moskova için. O yüzden girdim buraya. Böyle yani dünyaca ünlü markalar buralarda ürünlerini sergiliyorlar. Tabii yine yaptırımlarla ilgili çıkıp giden markalar da oldu. Ama hala ya bir gün dönersek diye yani buradan taşınmamışlar. Kapatmışlar dükkanlarını. Aynen kirasını ödemeye devam ediyorlar. Ki bir gün geri dönersek diye yani eğer mesela çıkarlarsa hemen burası zaten birileri tarafından yeniden kiralanır. Bu yüzden bu yüksek meblağlı kiraları bile ödemeyi göze alıp buradan çıkmıyorlar. Alışveriş merkezinden çıktım ve meydanın diğer ucundaki yani San Vasil Katedrali'nin olduğu yere geldim. Burada arkadaşlar şunları söyleyeyim size. Şimdi Kremlin zaten Rusça'da
kale demek. Yani Kreml kelimesi kale demek. Ve burası ilk olarak bir ahşap kale olarak kurulmuş 1100'lü yıllarda ve Moskova'nın resmi kuruluş tarihi de 1147 olarak kabul ediliyor. Bunun sebebi de Yuri Dolgoruki isimli o zamanki prensin, Rus prensinin kayıtlarında bir başka prensi Rusya, Moskova'ya davet etmesine ilişkin bir kayıt var. Orada geçiyor ilk defa ismi ve bu sebeple kuruluşunu da bu tarih olarak tarihlendiriyorlar. Şimdi Moskova'nın kuruluşuyla Kremlin'in kuruluşunu aynı olarak anlatabiliriz. Çünkü o zamanlar zaten şehir bu görmüş olduğunuz kalenin içi, yani Kremlin'in içi olarak başlıyor. Söylediğim üzere ilk önce ahşap olarak burayı yapıyorlar. 12. yüzyılda ve daha sonrasında 14. yüzyılda burayı şu an görmüş olduğunuz beton haliyle, yani kerpiç, kiremit artık ne derseniz bunlarla taş olarak yeniden yapıyorlar. 15. yüzyılda da artık Moskova Rusya'nın, yani Rus prensliğinin artık, daha doğrusu o zaman imparatorluk olmuş oluyor mu? Hani Rus İmparatorluğu'nun da başkenti, merkezi konumuna geliyor. Şurası arkadaşlar, burası da Lenin'in mozolesi. Mozele Latince bir kelime diyebiliyorum ve türbe demek işin aslı bizim Türkçemize çevirdiğinizde. Orada yatıyor Lenin. Lenin'in cenaze töreni de burada yapılmış ve daha birçok arkadaşlar önemli tarihi olay burada gerçekleşmiş. Tabii bunun en önemli bilinenlerinden bir tanesi 1917 yılındaki Bolşevik devrimi. Burada gerçekleşmiş. Burada olmuş birçok önemli olay, çatışma ve yine 1991 yılında mesela Sovyetler Birliği bayrağının indirilip Rusya Federasyonu bayrağının çekilmesi de yine bu meydanda gerçekleşmiş ve tabi az önce söyledim ya, 2. Dünya Savaşı çok önemli bir olay. Onun bittiği, yani 9 Mayıs Kurtuluş Savaşı ise, yani Kurtuluş tarihi ise artık zaten tüm Moskova'da, Rusya'da, hatta post Sovyet ülkelerinin hepsinde genelde bu tarih kullanılıyor. Yani bir bayram olarak kutlanıyor. O bayramın en büyük kutlamaları da yine Kızıl Meydan'da burada gerçekleşiyor. İşte askeri törenler, yürüyüşler, halkın katılımı oluyor. O yüzden yani çok önemli. Zaten Moskova'ya geliyorsanız gezilecek yerlerin en başında burası geliyor. Ve meydanın sonunda da siz de buraya ulaşacaksınız. St. Vasil Katedrali. Bunu da şimdi anlatıyorum. Bu katedralin içine de giriliyor diye düşünüyorum. Ben daha evvel sanırım girmiştim ama şimdi girmeyeceğim. Yani isterseniz ama şuradan yüksek ihtimalle biletli girilebiliyor. Arkadaşlar tabi Kızıl Meydan deyince neden Kızıl Meydan dendiğini de anlatmak gerekir. Buraya şu sebeplerden dolayı Kızıl Meydan ismi verilmiş. Rusça'da Krasnyi, yani buranın ismi Krasnyi Ploşat. Krasnyi kelimesi de iki anlama geliyor. Kızıl, kırmızı ve güzel anlamına geliyor. Yani burası aslında güzel meydan, Kızıl Meydan anlamında kullanılmış ve tabi bir de bu benim de tahminim biraz. Yani burası biliyorsunuz komünist rejimin, yani Sovyetler Birliği'nin en önemli figürü aslında, yani kızıl, yani kırmızı kelimesi, her şeyi, bayrakları, işte binaları, anıtları hep kızıl kelimesiyle. Ordusu Krasnyi Army mesela, Kızıl Ordu gibi. Dolayısıyla buna istinaden bu isim verilmiş. Tabii bunlar yani benim bulduğum bilgiler ve benim tahminlerim bazıları. Dolayısıyla eğer yanlışsam yine her zaman gibi düzeltin. Her türlü eleştiriye, küfür hariç açığım. Bana istediğiniz şeyi, yani istediğiniz eleştiriyi yapabilirsiniz. Birçok turist grubu ve tabii yerel veya başka şehirlerden gelen insanlar da var. Katedrale gelecek olursak arkadaşlar, Aziz Vasili Katedrali 1555 yıllarıyla 1560
60-61 yılları arasında yapılmış. Korkunç Ivan tarafından yaptırılmış. Ve yapım amacı Kazan Hanlığı'nın Rusya'ya katılmasını kutlamak için yaptırılmış. Tabi bu katedral Rus mimarisinin en önemli eserlerinden bir tanesi. İşte soğan kubbeler, renkli iç tasarım, renkli işte içteki mimari örnekler, bunların hepsi ilk defa kullanılmış ve o yüzden önemli bir katedral. Bu katedralin resmi ismi de Meryem Ana'nın Örtüsü Katedrali. Çoğu kimse bunu bilmez. Halk arasındaki ismi Aziz Vasili Katedrali olarak geçiyor. İnsanlar da yüzyıllardır böyle isimlendiriyorlar. Ortada bir tane büyük kilise ve etrafında 7 tane daha küçük kiliseden oluşan toplam 8 kiliselik bir katedral. Size burayla ilgili şeyi de anlatayım tabii. Dünyaca ünlü meşhur hikayesi var. Biliyorsunuzdur yüksek ihtimalle. Ama ben yine değineyim. Bu yapının mimarları Postnik, Yakovlev ve Barma isimli 2 mimar. Tabii Ivan bunlara burayı yaptırdıktan sonra bir daha böyle bir eser yapmamaları için onların gözlerini kör ettirdiği söyleniyor. Şuradan da arkadaşlar isterseniz şehir turu yapabiliyorsunuz gece ve gündüz. Ve hemen aşağıda da Moskova Nehri var. O nehirde de yani turlar yapılabiliyor gece ve gündüz. Evet sevgili arkadaşlar, videonun artık yavaş yavaş sonuna yaklaştığımız bu son bölümünde size buraya nasıl seyahat edebilirsiniz bunları anlatmak istiyorum bu güzel Moskova manzaraları eşliğinde. Genelde ben videolarımı yaparken tabi sadece size şehri göstermek değil ya da buraya gelmek isterse insanlar, yani gittiğim her yer için geçerli, nasıl gelirler, nasıl ucuza gelirler, ucuza konaklarlar gibi detayları da vermeye çalışıyorum. Bunun aynısını şimdi Moskova için de yapacağız. Ve Moskova Nehri üstüne geldim arkadaşlar. Hemen Kremlin ve Kızıl Meydan arkamda kaldı. Şuradan şöyle hatta göstermek istiyorum. Evet, bu tarafta Kremlin, bu tarafta da Kızıl Meydan ve Aziz Vasili Katedrali var. Bu arada bu köprü sallanıyor. Onu da söyleyeyim. Yani şunu söyleyeyim en son olarak Kızıl Meydan'la ilgili olarak ve tüm bu görmüş olduğunuz aslında Kremlin, Kızıl Meydan ve Aziz Vasili Katedrali Dünya UNESCO Mirası listesinde yer alıyor. Öyle önemli bir yer. Evet. Arkadaşlar, Moskova yani şu an itibariyle Avrupa'yı, hatta Avrupa'dan daha Avrupa'yı bir şehir. Öyle söyleyeyim. Yani teknolojiyi de söyledim ya az önce, hayatlarına entegre etmişler ve Gum'un ışıkları da yandı. Tabi gece halini buranın daha sonra ya da başka bir videoda göstermek istiyorum. O yüzden şimdi seyahat ipuçlarına, tiyolarına başlayalım. Şimdi Moskova'ya gelmek istiyorsanız arkadaşlar, ilk olarak İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan hepsinden uçabiliyorsunuz. Pegasus Hava Yolları Domodedovo havaalanına iniyor. Dün bizim inmiş olduğumuz havaalanı. Ve Türk Hava Yolları da Vnukovo havaalanına iniyor. Moskova'da 3 tane havaalanı var. Şeremetiyeva, Vnukovo ve Domodedovo. Bunların hepsinden de şehir merkezine yani etkili bir tren ve metro ağı var. Ya da otobüs, taksiyle de gelebilirsiniz. Mesela biz 4 kişi olduğumuz için ve havada soğuk olduğu için taksi kullandık. Yaklaşık 1 saatlik bir yolculuk Domodedovo havaalanından Moskova merkezine. Bunu da 4000 rubleye yaptık. Anlaşarak, konuşarak yaptık. Normalde 5000 ve daha üzeri de fiyatlar istiyorlar. Ama tabii Yandex taksiden de çağırabilirsiniz. O da bu fiyatın belki de yarısı olur. Ya biz de çağırdık işin aslı ama maalesef biz çocuklu olduğumuz için burada öyle bir sistem var. Çocuklu yani almıyorlar. Koltuğa oturmasını istiyorlar falan. Bir şeyler oldu. Alınmadık. Uçak bilet fiyatları da arkadaşlar yani zamanına, yani sizin almış olduğunuz zamana göre $200'dan başlayıp hatta 150-200 dolardan başlayıp daha da yükselerek bulabileceğiniz fiyatlara gelebilir. Ama benim size gideceğiniz her yer için tavsiyem şu: minimum 3 ayla 6 ay arasında bir süre içerisinde alırsanız en ucuz fiyatı yakalama şansınız artar. Moskova için de başlangıç fiyatı 150 dolarla 200 dolar arası oluyor zamanına göre.
bu şekilde gelebilirsiniz. İzmir'den de yine Moskova'ya, Ankara'dan Moskova'ya söylediğim üzere uçuşlar var. Direkt uçuşlar bu şekilde. Hatta yanılmıyorsam İzmir, St. Petersburg'da var diye biliyorum. Zaten İstanbul'dan zaten var. Moskova otellerine gelince de arkadaşlar yani çok fazla seçenek var. Kocaman bir şehir. Yani her bütçeye uygun seçenek var. Evden otele kadar. Biz şimdi 4 yıldızlı bir otelde kalıyoruz. Biraz şehir dışı. Geceliği yaklaşık 70 veya 80 dolar gibi bir şey. O da yine 3 yetişkin bir çocuk halinde kalıyoruz. Burası da otel demişken Moskova'nın en ünlü, en güzel ve tarihi otellerinden bir tanesi. Otel Balçuk Kempinski. Hemen Kızıl Meydan ve Kremlin manzaralı odaları var. Yani böyle bir yerde kalırsanız da tabii binlerce dolar diyebilirim geceliği. Moskova öyle de bir şehir. Son olarak da sevgili arkadaşlar sizlere vize durumunu anlatayım. Buraya şu an Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vizeyle gelmek durumunda. Ya klasik vize başvurusu yapacaksınız. Bununla birlikte yani klasik vize başvurusundan kastım şu. Herhangi bir aracı kuruma pasaportunuzu, resminizi veriyorsunuz. Geri kalan her şeyi onlar hallediyorlar. Ve yani bir aydan bir seneye kadar istediğiniz uzunlukta vizenizi alabiliyorsunuz. Ya da online olarak Rusya e-vize başvurusu yapabilirsiniz. Bu da zaten online yapıyorsunuz. 3-4 günde çıkıyor. Bunun farkı şu: 16 günlük bir vize oluyor. Ve Rusya'da yine 16 gün boyunca kalıp istediğiniz yere gidebilirsiniz. Son olarak da artık toplu taşımayı anlatayım. Toplu taşıma genel olarak ben metro kullandım. Metro kullanmak gayet mantıklı. Hem hızlı hem ucuz hem sıcak. Ve tek basım 75 ruble diye düşünüyorum. İsterseniz turist kartları var. 2-3 gün kalacaksanız. Onları ben bakmadım, araştırmadım. Araştırabilirsiniz. Yani Rusya'ya uzun süreli geliyorsanız banka kartı çıkartmanızı tavsiye ederim. Bunu çıkartırsanız paranızı oraya koyuyorsunuz. Ve işte metroya binerken bile sadece bunu kullanarak bilet alma derdiyle uğraşmadan geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, artık Moskova'nın bu güzel noktasından hepinize veda etmek istiyorum. Tabii ne kadar uzattım bu videoyu onu da bilmiyorum. Lütfen ama sonuna kadar izleyin, beğenin, yorum yapın ve destek olun. Özellikle Kafkasya'yı seven arkadaşlar, lütfen Rusya'nın bu bölgelerine geldiğimde de destek verirseniz inanın Kafkasya'da daha çok yer gezebilirim. O yüzden bu videoları da es geçmeyin, izleyin. İnanın sizin için çekiyorum arkadaşlar. Yani bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umuyorum buraya kadar izlediniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni, yorum ve abone değilseniz abone olmadan geçmeyin. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki videoda görüşünceye dek size mutluluklar diliyorum. Hoşça kalın.